Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, köpeğimizin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Kafamızı bu şekil yarım bırakmıştık. Arttırmadan sonra 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örmüştük. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Sıra başımızla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuraya sıramı belirleyeyim. 11 tane tek batıyorum. 11 sık iğne örelim. Evet, 11 tek ördüm. Bir azaltıyorum. Tekrar 11 tek. Bir azalt. Sıra sona kadar tekrar yapıyoruz. En sonuncu 12 kalıyor arkadaşlar. 12 tek bir azalt yapacaksınız. Evet, sıra sonunda 12 sık iğne kaldı. 12 yani bir kez yapacağız. Ve bunu 11'e düşürmek için en son 3 tane bir arada keseceğim arkadaşlar. O zaman normal olacak. Üçünü bir alıyorum. Kestim. Yani burayı da yine 11 tek 2 azaltı yapmış oldum. Toplam yine 6 tane azaltma yaptık. Evet, burası 29. sıramızdı. Şimdi 72 tane sık iğnemiz kaldı. 30. sıramızda da 10 tek bir azaltı yapacağız. Sıra sona kadar tekrar olacak. 10 tek bir azalt, 10 tek bir azalt şeklinde. Yine 6 kesme. Bundan sonra 9 tek bir azalt, 8 tek bir azalt. Bu şekilde 36 tane sık iğne kalana kadar kafamızı kesiyoruz. Yani azaltacağız. Evet, kafamın azaltması bitti arkadaşlar. En son 5 tek bir azalt, 5 tek bir azalt, 6 tekrar yaptım. Ve 36 sık iğnem kaldı. Biraz doldurdum. Şimdi ağza başlayacağım. Evet, ağızdan önce kulağı örelim arkadaşlar. Çünkü arka fonu değiştireceğim. Beyaz olduğu için beyaz ip görünmüyor. O yüzden önce kulağı örelim. Şimdi 6 tane zincir çekeceğiz. Bir tane sabitleme zincir yaptım. Ve 6 zincir çekiyorum. 1, 2, türlü sabit yapamadım. Netleştiremedim. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 zincir çektik. Birinci atlıyoruz. İkinci zincirimizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 sık iğneye tek batıyorum. 1, 2, 3. Son kalan zincirime 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, köşeyi döndük. Tekrar bu taraftaki zincirimin affedersiniz. Üzerine de 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, birinci sıramızı tamamladık. 12 tane sık iğnemiz oldu. Araya bir renk koyalım. Sıramızı belirleyelim. Evet, ikinci sıramızda hepsini bu 3 tane sık iğneye hepsini çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Peş peşe 3 tane çift battık. Yine 3 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3.
Yine köşeye geldik ve üçüne çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Tekrar 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet. İkinci sıramızı bitirdik. Ve 18 sık iğne oldu. Şimdi arkadaşlar 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 6 sıra sadece iki yanlarda arttırıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 sık iğne düz ördüm. Bir arttırıyorum. Diğer köşeye kadar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane tek ördüm. Bir arttırıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde bundan sonra 5 sıra daha aynı hep iki yanda arttıracağız. Evet. Arttırmadan sonra 2, 4, 5 sıra düz ördüm. Üçüncü sıramızı bitirdik. Ve sayımız 20 oldu. Dördüncü sıramızdayız. Yine iki yanda arttıracağız. 2, 3, 4. 4 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bakalım. 9 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Ve geri kalan sık iğnelerime tek batıyorum. 2, 3, 4 ve 5 sık iğne. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. İki yanlardan arttırıyoruz. Evet, arttırmalarımı bitirdim arkadaşlar. Şurası birinci sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 sıra arttırma yaptık. Üçüncü sıradan sonra 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıralarda 2 tane yandan arttırdık sadece. Ve 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra eksiltme arttırma yapmadan döne döne 20 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 20 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz ördük. Şimdi 29. sıradayız. Ve şimdi iki yanlardan ikişer tane azaltacağız. Şimdi iki yana gidene kadar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. Bir tane daha azalttım. 2 tane peş peşe azaltma yaptım. Şimdi diğer karşıya gidene kadar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 10 tane tek battım. Yine 2 tane peş peşe azaltma yapıyorum. Birinci yaptım. Şimdi ikinci azaltma.
Evet, sıra sonuna kadar 2, 4, 6, 4, 6, 7 tane sık iğne kaldı. Onlara da hepsine tek batıyorum. Evet. Şimdi 30. sıramızda 26 sık iğne kaldı. 30. sıramızda artık iki kulağı birleştireceğiz. Dikiş rahat olsun diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu tarafa döndüm. Ve kulağımı iki tarafını birbirine örerek ekliyorum. Hemen karşısına gelen sık iğne ile bu şekilde örerek birbirine ekliyorum. Böylece daha rahat dikeceğiz. Saymaya gerek yok. Hepsine batıyoruz zaten. Sıra sonuna kadar karşısına gelen sık iğneyi örüyoruz. Bu şekilde sık iğne ile kapattık. Evet. Kulağımızı bitirmiş olduk. Birincisini uzun bırakmıştım dikiş yeri için ipimi. Şimdi bunu normal keseceğim. Hatta şöyle de bir zincir çekeyim. Evet. Kulaklarımız hazır. Bu şekilde. Şimdi ağzımızı yapabiliriz. Evet, ağız yapımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 10 tane zincir çektim ve birinciyi atlayıp ikinciye 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 3 sık iğnemi yaptım. Şimdi 7 tane zincirimin her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Hepsine tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Son kalan zincirimin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, köşeyi dönüyoruz. Ve bu zincirimin bu tarafındakine de yine 7 tane sık iğne yapıyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Ve 20 tane sık iğneye ulaştık. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya bir renkli ip koyacağım. Sıra başım belli olsun diye. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Şimdi bu 3 tane sık iğnemize hepsine çift batıyoruz. Birinci çift battım. İkinci çift ve üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırma yapmış oldum ve köşemi döndüm. Bu aralar düz örülüyor. Hiç arttırma yapmıyoruz. 7 tane sık iğneye tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine diğer köşemdeki 3 sık iğneye üçüne de çift batıyorum.
birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Yine 6 tane arttırma yapmış olduk ve aradaki sık iğnelerimize 7 tane tek batıyoruz. Evet, 26 tane sık iğneye ulaştık. Üçüncü sıramızdayız. Bir tek yapıyoruz. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek ve bir çift. Evet. 3 tane yine arttırma yaptık. Şimdi 8 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer köşeme geldim. Burada yine odaklayalım. Bir tek, pardon, bir çift yaptım. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Bu şekilde aradaki 7 sık iğneye tek batıyoruz. Üçüncü sıramızı bitirdik. 32 tane sık iğnemi ulaştık. Dördüncü sıramızdayız. 2 tek, bir çift yapıyoruz. 2 tek ördüm. Bir çift. Bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaptım. Yani arttırdım. 2 tek. Yine bir çift. 2 tek. Bir çift. 9 tane sık iğneye tek batıyoruz. 8 ve 9. 9 tane tek battım. Yine diğer köşeye geldim. Bir çift. Bir iki tane tek. Bir çift. 2 tek. Ve bir çift. Kalan 7 tane sık iğneye tek batıyoruz. Dördüncü sıramızı bitirdik. Ve 38 tane sık iğnemiz oldu. Evet. Evet, şimdi 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Yani 5. sıra 5, 6, 7, 8 ve 9. sıralarımız. Şimdi 10. sıradayız. 10. sıramızda 3 tek, evet, 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 tek yapıp bir arttırıyoruz. 3 tek, 1 2 3, bir arttır. 3 tek, 1 2 3 ve bir arttır. Şimdi 10 tane tek batalım. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 taneye tek battık. Yeniden bir arttırıyoruz. Çift battık yani. 3 tane tek. 2, 3. Bir arttır. 3 tane tek. 1, 2, 3 ve bir arttır. Evet, çift battık yani. Ve geri kalan 7 tane sık iğneye tek batıyoruz. Ve 44 tane sık iğne elde ettik. 11. sıramızı da düz öreceğiz ve birinci parçamızı bitireceğiz. Evet, şimdi sıra düz öreceğim. Evet, sıra sonuna geldim ve bir tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ağzımızı bitirdik. Biraz dikiş için uzun kestim ipimi. Evet. Şimdi alt parçayı örelim. Ağzımızın alt şuradaki parçamızı. Evet, sihirli halka içerisinde 7 tane sık iğne yapıyoruz. Birinci sıramızda. İkinci sıramızda ilmek kaydırarak önce burayı birleştiriyoruz. İlmek kaydırdım. Sadece burada ilmek kaydırıyoruz. Bundan sonra döne döne öreceğiz. Bir zincir çektim. Ve bu 7 tanenin hepsine çift batıyoruz. Her birine 2 tane batıyoruz. 7 olan sayımız 14 olacak. Hepsine çift battım. Yani arttırdık. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Şunu da şöyle araya koyalım. Sıramız belli olsun. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Tekrar yapacağız sıra sonuna kadar. 7 tekrar. Evet, kahvem de geldi arkadaşlar. Sevgili canım oğlum kahvemi yapmış. Başım çok ağrıyor şu an. Nescafe de çok iyi geliyor. Size de bilginiz olsun arkadaşlar. Bu ikinci gün. Bir videoda 2 tane kahve içmedim. Bu ikinci gün. O yüzden peş peşe kahve içiyor sanmayın. Evet, devam ediyorum ben örmeye. Evet, 3. sıramı bitirdim ve 21 tane sık iğnem oldu. Şimdi 4. sıramdayım. 2 tane tek, bir çift yapacağız. 7 tane tekrar yapacağız. 7 defa aynı 2 tek, bir çift. Sıra sonunda 28 tane sık iğneye ulaşacağız. 5 ve 6. sıralarımızda eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar ve bitireceğiz. Evet, 5 ve 6. sıralarımı düz ördüm. En son ilmek kaydırarak bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Alt parçamızı da yaptık. Bu şekilde dikeceğiz. Şimdi burnu da benim örme. Burayı öreceğiz şimdi burnumuzu. Siyah ip lazım bunun için. Herhangi bir siyah iple. Evet arkadaşlar, ben burun ucunu böyle etrofilin içi akrilik olan bir ipini kullanacağım. Ben bunu çok beğendim. İpleriniz sağlam olmalı. Böyle çektiğinizde kopmamalı. Şimdi bu burnumuzu ördükten sonra bir şekil vereceğiz. Böyle
çekeceğiz yani. O yüzden sağlam bir ip tercih edin. Mesela Alize Cotton Gold çok kopan bir ip. Çektiğinizde kopuyor. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Veya çift katlı yapacaksınız artık. Şey yaparsınız Alize ile. Şimdi sihirli halka içerisine 3 tane sık iğne yapacağım. Bir tane sabitledim. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. İpimi çekiyorum. Tekrar gelen ipi çekeceğiz. Evet, 3 tane sık iğne, sihirli halka 3 sık iğne doldurduk. Güzel çektim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. 3 sık iğnenin hepsine tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, ikinci sıramızda yine 3 tane oldu. Yine bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Şimdi birinciye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yani arttırdık. Bir tane tek batıyoruz. Üçüncüye yine çift batıyoruz. 1, 2. Yani başta ve sonda arttırmış olduk arkadaşlar. Üçüncü sıramızda bu. Kaç oldu? 2, 4, 5 oldu. Bir zincir çektik, döndük. Yine birinciye çift batıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane tek battım. Sonuncuya yine çift batıyorum. Ve sayımız 7 oldu. Yine 2 tane arttırmış olduk başta ve sonda. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine çift batıyoruz. 5 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son kalan sık iğnemize yine 2 tane çift battık. Arttırdık yani. Ve sayımız 9 oldu. Yine bir zincir çekip döndük. Baştakine çift batıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım. Son kalan sık iğneye yine çift batıyoruz. Biraz siyah renk olduğu için zor görünüyor. Evet. Evet, şimdi son sıramızı yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine baştakine çift batıyoruz. 9 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Son sık iğnemize yine çift batarak 13 tane sık iğneli burnumuzu bitiriyoruz. Şöyle uzatarak yapıyorum. Şurada son köşeyi eşit olsun diye. Evet, burnumuzu bitirdik. Bunu da dikeceğiz. Biraz uzun bırakacağız. Bayağı uzun bırakalım. Dikeceğiz. Hem dikme payı hem çekme payı olacak. Bu şekil. Evet. Bu da hazır. Sıra geldi burnumuzu dikmeye. Ağzımızı pardon. Evet, ağzımızı dikmeden önce kafamızı güzelce dolduralım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bomboş. Bunu dolduracağız. Makasımızın ucuyla veya
Artık hanginize kolayınıza gelirse, benim için bu çok ideal. Bu şekil güzelce elyafı pusturalım. Yanak kısımlarına doğru elyafı iyice verelim. Arttırma olan yerler bizim elyafı fazla vereceğimiz yer demek. Çünkü orası arttırma, şekil verecek yer demek. Şimdi bunlara dikkat edelim. Evet, kafamı güzelce doldurdum arkadaşlar. Bu arada döner kafa yapacak olan arkadaşlar, doldurduktan sonra mesela makasımın ucuyla bu şekil ezin, elyafı pusturun, sıkılaştırın yani. Döner kafanın yuvarlak parçasına girecek kadar bir alan açacağız. Böyle elyafı pusturarak. Daha da bunu iyice yapacağız tabi. Bakın nasıl sıkılaşıyor. Yuvarlak kendisi bir şekil alıyor içerisi. Böyle buraya yuvarlak bir daire yapacağız. Boşluk yapacağız. Eğer dikeceksiniz, bunları yapmayacaksınız. Güzel doldurun. Boynuna doldurun. Tel veya elektrik borusu gibi bir parça içerisine koyun arkadaşlar. Ve o şekil dikin. Şimdi ağzımızı dikeceğiz. Son dakikalarımız, bayağı zaman geçti yine. Diğer parçalarını bir dahaki videoda. Şimdi ağzımızı şöyle şuna bakalım. Kaçıncı sıra üzerine koy yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16 içeride kalacak. Şu şekilde yerimizi belirleyelim. İpim altta. Böyle güzel bir, onu buraya tam ortalayalım. Şu şekil. Toplu iğneyle yerimizi birleştirelim. Eşit olsunlar. Göz hizalarını da takip edin. İkisi aynı olsun diye. Detaylarımız da önemli. Evet, şimdi bunu buraya dikeceğiz. Biraz elyaf dolduracağım. Evet, bu arada şunu da belirteyim. Bazı arkadaşlar beneklerin düzgün olmadığını söylüyorlar. Böyle durumlarda şu ters tarafa kayan, bu tarafa doğru kayıyor mesela. Bunu şu tarafa doğru elinizle ters bir hareketle bu tarafa doğru itin arkadaşlar. Oraya doğru döndürün. Yine bir nebze faydası olacaktır. Şimdi ben biraz elyaf doldurdum. Ve 16. sıram içeride kalıyor. 15.'nin üzerine çok affedersiniz. 15. ve 16. çizgimin üzerine koydum. Bunları da şöyle tam ortaladım. Evet, bu şekilde. Hemen dikmeye başlayalım. Ucu küt olan iğnemizle dikeceğiz. Şöyle ucu küt. Etamin iğnesi dediğimiz. Evet, dikişlerimiz yine aynı arkadaşlar. Şöyle bir ağızdan alıyoruz, küçük bir sık iğne, bir kafadan hiç atlamadan çok sık bir şekilde dikiyoruz. Kafada, boyunda diktiğimiz gibi hiç atlama yapmıyoruz. O zaman çok kötü bir görüntü olur. Hemen karşı aynı hizalar olacak. Bakın, sık iğne hiç atlamıyorum. Bir geriye gidip hemen aynısını alıyorum. Karşı denk gelen yere batıyoruz. Hiç atlamıyorum. Bunun karşısı burası diye buraya değil.
bir geriye gidiyorum. Onu atlamıyorum yani hiç fire vermeden devam ediyorum. Evet, bu şekil dikmeye devam edelim. Evet, dikişimizin bitmesine az kala şuradaki boşluktan yeniden elyaf doldurarak son dolduruşlarımızı da yapalım. Çünkü azdı, az şekil alsın diye için az koymuştum. Şimdi tekrar son dolduruşumu yapıyorum. Şöyle ne çok sert olsun ne de yumuşacık olsun. Orta ayarda bir dolgu yapıyoruz. Evet, makasımızla da böyle her noktaya gitsin diye de böyle itelim. Eşit olsun. Evet, şimdi son dikişlerimizi yapalım. Evet, ağız dikişimiz bitti arkadaşlar. Şimdi burnumuzu dikeceğiz. Burnumuzu da şuradan 5. sıra en yukarıdan tepeden aşağı sayıyoruz. 2, 4, 5. 5 ve 6.'nın üzeri, yani şuradan sayarsak da 2, 4, 6. 6. sıranın üzeri oluyor. 6 ve 7.'nin üzeri oluyor yani. Tam ortalayacağız. Şu sihirli halkanın ipini içine koyalım. Bunu sakın dipten kesmeyelim. Sonra geriye çıkar çünkü. Şöyle güzel bir 2, 4, 5. Şöyle ortalayalım. Ucu da 1. sıraya, ilk zincir yaptığımız sıraya denk gelmekte. Uç kısmı ilk başladığımız zincirin üzerine denk geliyor. Evet, bu şekil güzel tam ortalayıp yerleştirelim ve dikelim. Evet, burun dikişimi yine üstten yapıyorum. Yani iğne ağrı dediğimiz ipin böyleyken ileri değil de bir arkaya, bir sık iğne kadar arkaya gidip şöyle alttan hep üzerden dikiyoruz yani bu şekilde. Tekrar bakın, bir geri gidiyorum, bir sık iğne geri gidiyorum, üzerinden geçiyorum. Yani bu iğne ardı dediğimiz teknik. Bir geri git ve buradan çık. Şuradan o alttan giriyoruz. Evet, böyle dikmeye devam edelim. Evet, burnumun üç kenarını diktim ve başladığım yere geldim. Şimdi burnumun ucundan tekrar çıkıyorum. Hatta siyaha da batarak çıkacağım. Evet, iğnemi değiştirdim bu arada. Daha uzun ince bir iğne taktım. İtham iğnesi çünkü biraz kısa. Şimdi tam ortalıyorum şu şekil. Orta noktasını bulup ve aşağıdan beyazın bittiği yerden batıp boyundan çıkıyorum. Bunu güzelce çekiyorum. Sıkıca çekiyoruz. Şöyle ağız şekli verecek. O yüzden dediğim gibi ipiniz sağlam olsun. Şimdi bir daha boyundan giriyorum. Yine burnumun ucundan çıkıyorum. Evet, yeniden aynı noktadan çıktım. İyice çekiyorum. Ve tekrar aşağıdan çıkıyoruz. Boyundan çıkıyoruz yani. Yanında da pense almamışım. Penseleriniz yanında olsun arkadaşlar.
Evet, iyice tekrar çekiyorum ikinci defa. Bu şekilde ağzımız şekil alacak. Ve bunu da buraya içteki kafamın bitişindeki içerideki tek kattan tutturacağım buraya. Burası görünmüyor, içeride kalıyor. Bir daha bir daha geçip düğümleyeceğim. İçinden 2 defa geçiyorum. Evet. Burada böyle içeride kalacak. İpimizi kestik ve ağzımızın dikişi bu şekilde bitti. Evet, şimdi alt ağzımız var. Bu şekilde bununla dikelim. Bakın ne kadar tatlış oldu. Bu ağızla aslan ağzı da yapabiliriz. Değil mi? Bu da aslanlarımızın ağzında yine aynı teknikle yapabilirsiniz. Bunu da hemen buraya dikiverelim ve videomuzu bitirelim. Evet, ağzımızın alt parçasında böyle tam ortalar katlıyoruz. Yine şu şekilde denk gelecek. Nasıl denk gelirse bakın şöyle hiç bozmadan bunu buraya dikiyoruz. Hatta önce şöyle yapalım. Kulaktaki gibi keşke örseydik. Önce şöyle bir iğneyle tutturalım. Daha kolay olsun. İki ucu iğneyle kapatalım. Evet, iki ucu birleştirdim ve şimdi bu şekil aynı ağızda yaptığımız gibi bir alttan bir üstten dikeceğiz. Evet, alt parçamı da diktim arkadaşlar. Bayağı da yordu. Parmaklarımı acıttı. Yanıma pense almamışım. Üşendim kalkmaya da. Şimdi bu şekil bitirdik. Şöyle de bir keçiden bir parça keselim dil şeklinde. Bunu da araya böyle koyacağız. Bir de bir dilimiz olacak. İsteyen tabii arzuya bağlı. İsteyen örüp yapabilir. Kulaklarımın da yerini belirleyelim. Artık bunları siz dikersiniz. Aynı şekilde dikişlerimiz. Şimdi şuradan da sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9'un üstü. Şu şekilde sayalım. Üst sıramızdan 2, 4, 6, 8. 8 ve 9 şurası. Tam ortalıyoruz. Ve bunu buraya dikiyoruz. Evet, diğer kulak da aynı şekilde 8'in üzerine koydum. 8 ve 9 arası. Bu şekilde tam ortalayacağız ve dikeceğiz. Evet, şimdi videomu artık sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda artık tasmamızı takacağız. Kuyruk dikilecek. Bunlar zaten kolay. Tasmamızı yapacağız arkadaşlar. Süremizi bayağı aştık. O yüzden son bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.